Belçikalı çizer Pierre Califor tarafından 1958'de yaratılan bu minik mavi karakterler 1981'de çizgi dizi olunca kaç neslin çocukluğu haline geldi. Çocukken belki de farkında değildik ama birçoğumuz Bach'ı, Beethoven'ı, Mozart'ı ilk kez Şirinler'de duyduk. Eğer siz de uslu bir çocuk olduysanız şirinleri örmeyi hak ettiniz. Örgüye yeni başlayanlar için, hiç tığ bile tutmayanlar için tüm terimleri en baştan adım adım gösteriyorum. Şirin ipleriniz ve şirin tığlarınız hazırsa hadi örmeye başlayalım. Şimdi malzeme listemize geçelim. 2 tane temel rengimiz var. Bakın buna 2 tane ördüm ve hala birçok var. Çok az ip gidiyor. Siyah iplik için azdında kullandım. İçine boncuk elyaf koydum. Bunun dışında dikmek için böyle bir iğne kullandım. Genelde dikişsiz olarak hazırladım kıyafetini kafaya kadar ama şu kulaklarını sonradan diktik, burnunu ve gözlerini sonradan diktik. Gözleri için 8 milim bu şekilde vidalı göz kullandım. Kullandığım tığ, benim kullandığım tığ, ben bu tarz bir tülip tığ ile örmeyi seviyorum ama bunun örmesi bir tık daha zor. O yüzden bu ipler için de önerilen 2,5 numara tığ ile örebilirsiniz. Malzeme listemiz bu kadar. Şimdi yapımına geçelim. Şimdi şirinlerimize başlıyoruz. Öncelikle ilmeğimizi bu şekilde yapıyoruz. Çevirdim tığımı ve içinden geçiriyorum. Bu şekilde ilmek oluşturdum. Şimdi 7 tane zincir çekelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son çektiğim zincire değil, ondan bir öncekine sık iğne yapacağım. Batıyorum sık iğne için. Arkadan ilmeği alıp ikisini birlikte çekiyorum. Bunun ismi sık iğne. Bir sonraki zincire geçiyorum. Yine batıp arkadan ilmeği alıyorum. İkisini birlikte çekiyorum. 2 tane sık iğne yaptım. Sonra 3 tane çakma sık iğne yapacağız. Çakma sık iğne nasıl? Tığımı doluyorum. Bir sonraki zincire batıp arkadan ilmeği alıp üçünü birlikte çekiyorum. Birinci çakma sık iğnemi yaptım. Tığımı doluyorum. Bir sonrakine geçiyorum. İkinci çakma sık iğnemi yapıyorum. Tığımı doluyorum. Bir sonrakine geçiyorum. Üçüncü çakma sık iğnemi yaptım. Sonra yine son deliğimiz kaldı buradaki. Buraya 3 tane çakma sık iğne yapacağız. Hepsini aynı deliğe yapacağız. Birinciyi yapıyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Aynı deliğe batıyorum. İkinciyi yapıyorum. Tekrar tığımı doluyorum. Aynı deliğe çakma sık iğnemi yapıyorum. 3 tane yaptım. Burasını biz dönmek için yaptık. Neresini yapıyoruz? Şu anda bebeğimizin tabanının alt kısmını yapıyoruz. Şimdi çakma sık iğnelerin karşısına yine çakma sık iğne yapacağız. Tığımı doluyorum. Giderken zincirin bir kanatlarını almıştık. Diğer tarafına döndüğümüzde diğer kanatlarını alacağız. Çakma sık iğnenin karşısına çakma sık iğne yapacağım. Bunu batıyorum. Örerken isterseniz bunu da böyle içine alarak örebilirsiniz yok etmek için. 1. Tekrar yapmayabilirsiniz. İçinde kalır zaten. Bir sonraki çakma sık iğnenin karşısına geçiyorum. 2. Tekrar tığımı doluyorum. Bir sonraki çakma sık iğnenin karşısına yine çakma sık iğne yapıyorum. Ve 3. Ne kaldı? Sonda 2 tane sık iğnelerimiz kaldı. Şimdi bir tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine ve sonuncuya da 2 tane aynı deliğe sık iğne yapıyorum. 1. Aynı deliğe bir tane daha sık iğne yapıyorum. 2. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Birinci sıramızın sonuna geldik şimdi. Birinci sıramızın sonundayız. İsterseniz sıranızın sonuna böyle minik bir parça iplik takabiliriz. Tam bittiği yer bizim burası. Şimdi 4 tane sık iğne yapalım. 1, 2, 3, 4 tane sık iğne yaptım. 3 tane artırma yapalım. Artırma bir sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yapmak demek. Hemen buraya birinci artırmamı yapıyorum. Yani 2 tane sık iğne yaptım. Hemen yanına ikinci artırmamı yapıyorum. Aynı deliğe 2 tane sık iğne yaptım yine. Ve üçüncü artırmamı yapıyorum.
Bu şekilde yaptık. 3 tane artırma. Sonra sıra sonuna kadar 1, 2, 3 sık iğne yapıyoruz sadece. 4, 5, 6 ve 7.'yi yaptığımızda sıra sonuna geliyoruz. Etrafının sayısı 14 taneydi. 3 artırma yaptık. 17 tane oldu. İşaretleyicim buydu. Hemen böyle bir üst tarafın son yaptığın ilmeğin üstünden geçirdim. Sıramın sonunu bilmek için. Şimdi ikinci sıramızı bitirdik. Üçüncü sıradan 3 ve 4. sırayı artırma eksiltme yapmadan 17 tane olarak öreceğiz. Hiçbir şey yapmıyoruz. 2 sıra boyunca böyle hepsinin üzerine sık iğne yapıyoruz. Ve ben 3. sıramı tamamladım. İşaretleyicimi buraya takıyorum. Şimdi 4. sıramı da artırma eksiltme yapmadan hepsini sık iğne olacak şekilde örüyorum. Şimdi sıranın sonuna geldim. Bir tane örüyorum. Bu sırada 7 tane eksiltme yapacağız. 17 taneydi, 10 tane kalacak. Şimdi bir tane ördüm. 7 tane eksiltme yapalım. Arka tarafındayım. Böyle katladığınız zaman hani buradaki bir tane ilmek çıktım sadece. Şimdi 7 tane eksiltme yapalım. Eksiltme 2 sık iğneyi tek sık iğne yapmak demek. Eksiltirken gizli eksiltme yapıyoruz. Yani başak gibi olanların benden taraflarını alıyorum. Birini aldım. Sonra diğerini aldım. İkisini birlikte çekiyorum. Birinci eksiltmemi yaptım. Bakın birini aldım. Sonra diğerini aldım. İkisini birlikte çekiyorum. İkinci eksiltmemi yaptım. Üçüncü eksiltmemi yaptım. Dördüncü eksiltmemi yaptım. 5'i yaptım. 6. eksiltmemi yaptım. Ve son 7. eksiltmemi yaptığımda sıra sonuna gelmiyorum. 2 tane daha ördüğümde 1 ve 2. Şimdi sıra sonuna geldik. Şu an etrafının sayısı 10 tane sık iğne kaldı. Ayağımızı yaptık. 6. ve 7. sırayı artırma eksiltme yapmadan 10 tane olarak örelim. Bu şekilde hiçbir şey yapmadan 2 sıra boyunca 10 tane olarak örüyoruz. Sonrasında bacaklarımızın bir tanesi hazır olmuş oluyor. Ve sıra sonuna geldim. Yandaki sık iğneye batıp ilmek kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Sonra bu iplerimizi çekelim. Bacağımızın bir tanesi hazır. Burası ayağımızın ön yüzü olacak. Burası da arka yüzü. Şimdi diğerini de yapalım. Şimdi ben bacağın bir tanesini yapmıştım. Diğerini de yaptım. Birleştirme yapacağız. Ama şöyle arkasına geldiğim zaman aslında sıramın sonuna gelmiştim. Ama bunda şey yapmayacağım. Böyle bu ayakları böyle düz olacak şekilde şu ön mesela şu şekildeyken ön taraf burası katladım. Sonra buranın tam ortasından şöyle geldiğimizde tam orta kısmını yan tarafına zincir çekerek birleştirmiştim. Ama bunu da öyle yapmayacağım çünkü ayağın birazcık daha şöyle olmasını istiyorum. O yüzden bu ayak yönünü nasıl vereceğimizi bu şekilde ayarlayabilirsiniz istediğiniz yöne. Dediğim gibi şurası bakın ayağımızın çizgisi. Burası tabanın ön kısmı. Bu kısmı arka kısmı. Alttan bu şekilde katladığımızda ön kısım, arka kısım böyle şöyle katladığımızda tam bu bacağın eğer düz olmasını istiyorsanız ortasından gelip birleştirebilirsiniz. Nasıl yapıyoruz? Şuradan tamam. Bunu da aynı şekilde ayağımızın düz orta kısmı. Sonra şöyle katladığımda tam orta kısmından şu şekilde 3 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve birleştiriyorum. Pardon, birleştirirken de şöyle
şekilde devam edeceğiz. Ama ben şimdi birazdan bunun yönünü değiştirmek istiyorum. Burayı şimdi ayağın yönünü nasıl yapmak isterseniz o yüzden anlatmak istedim. Ben biraz daha şurası şöyleyken daha geriden birleştirmek istiyorum. Şöyle katlıyken bir tane öreyim sadece. Ayağım orta kısmı katladım. Katladıktan sonra bir tane örmüş gibi düşünün bu şekilde. Sonra 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Aslında orta kısmından bir tane önceye geldik. Bunu da aynı şekilde katlıyorum. Ve şununla tam düzgün bir şekilde düşündüğümüzde şuradan birleştirirsem ön kısmı istediğim gibi olur diye düşünüyorum. Buradan da böyle geçirdim ilmeğimi. Tamamdır. Ve şu tarafına geçtim, bir dakika. Şöyle ayağımızın şuradayken yan kısmından batırıyorum. Ve sık iğnemi yaptım. Ayaklarımın yönlerine bakıyorum. Her ikisinde yönü ön kısımda. Biraz daha dediğim gibi orta kısımdan değil yandan batırdık. Ve burası benim artık yukarı çıktığım yer. Buraya işaretleyicimi takıyorum. Örmeye başlıyorum. Şimdi sonuna kadar sık iğnelerimizin üzerine sık iğne yapacağız. Şu an ayağın ön kısmındayım. Şu başlangıç iplerini şöyle içine verebilirim. Ve şu an bakın bu birleşim yerindeyim. Burada nasıl yapıyoruz? Arada delik olmaması için normalde ilmeğimiz buradaydı. Sonraki ilmeğimiz hangisi? Sıradaki zincirdi. Ama biz ne yapacağız? Bir tane buraya batacağız. Çünkü şu aradaki yerin delik olmasını istemiyorum. Bir tane buraya batıyorum. Böyleyken buraya battıktan sonra böyleyken bir de dibine batıyorum. Şu normalde ilmeğimiz olmayan yerde burasına bir batıyorum. Daha sonra buradan da normal aradaki zincirime geçiyorum. 1 2 üçüncüye battım. Burayı battıktan sonra bir de şuradaki dibinden batıyorum. İlmeğin dibinden. Sıradaki sık iğnemiz şuydu. Bunu yapıp sonra buraya geçecektik. Arada boşluk olması için bir tane zincirdekine battım. Bir tane de şu bileşim yerinin dibindeki yere battım. Şu şekilde. Daha sonra normal ilmeğime devam ediyorum. Ve mavi ipimin oraya geldiğimde sıramın sonuna gelmiş olacağım. 8. sıramızın sonu oluyor bu arada. Şimdi burada durup etrafını bir tane sayın. Şimdi sıramızın sonuna geldik. İşaretleyicimi üst kısımdan geçiriyorum. Bebeğimizin ön kısmı burası, ayakları ve ben şu an arka kısmındayım. Sıramın bittiği yer burası. Şimdi bu sırada şu an etrafının sayısı benim 26 tane sık iğne. Sizinki burası, eğer ki ola ki kaçırdıysanız batarken falan 26 değil de 27 tane ise ya da 25 tane ise şöyle yapacağız. Bu sırada 30'a tamamlayacağız. Şu an ben 26 tane 4 tane artırma yapacağım. 30 tane olacak bu sıranın sonunda. Eğer sizinki 26'ya 27 tane ise 3 tane artırma yapın. Artırma yaptığınız yerinde hepsini bir arada yapmayın. Sadece aralıklı şekillerde bu sıranın sonunda 30 tane sık iğnemiz olsun. Buna dikkat edelim.
25 tane ise dediğim gibi 5 tane artırma yapın ve aralıklar olsun, eşit aralıklarla. Şu an ben 26 tane 4 tane artırma yapacağım. Artırma neydi? Bir sık iğnenin üzerine 2 tane sık iğne yapıyorduk. Şimdi bir tane artırma yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1 2 3 4. İkinci artırmamı yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1 2 3 4. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1 2 3 4. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Sonra sıra sonuna kadar örüyorum. 3 4 5 ve sıra sonuna kadar örüyorum. Şu an etrafını sayacağım. Etrafının sayısı 30 tane olması gerekiyor. Şimdi 2 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan 30 tane olarak ve 11. sıranın sonuna geldim. Şöyle bakın, burası tabanı yaptığımız yerde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11. sıranın sonundayım. Şimdi son sıramızdayız. Kıyafetindeki nasıl yapıyoruz bu sırada? Bu FLO yapacağız. Yani bu başak gibi görünenlerin benden taraflarını alarak öreceğim. Sadece bu sıra boyunca. Bunu neden yapıyoruz? Kıyafeti şu an direkt üzerine örülmüş gibi değil. Şöyle kıyafeti bebeğin üzerine giyilmiş gibi duruyor şu anda. Direkt ilmeklerin hani şunu verebilmek için, bu görüntüyü verebilmek için. O yüzden bu sırada FLO yapacağız. Yaparken sadece bu görünen başak gibi görünenlerin bizden taraflarını alarak hiçbir şey artırma eksiltme yapmadan sadece bu kanatlarıyla öreceğiz. Burayı birazcık çok elinizi gevşek bırakmayın burada. Çünkü şimdi içte de tekrar bir tane daha kat öreceğimiz için mavisini de içinde bıraktığımız diye şu katmanlarla öreceğiz. Öyle olunca öndeki kısım genişlemesin, açılmasın. Bunun için dediğim gibi şey yapmayın. Elinizi burada rahat, rahat ve bol bırakmayın. Örerken bu başak gibi olanların bandan taraflarını alarak örüyorum sadece. Bakın. Bunu sıra sonuna kadar yapıyorum. Etrafımızın sayısı 30 taneydi. Hiç değişmedi. Dört tane artırma yaptık. 30 oldu. Üzerine 2 sıra daha artırma eksiltme yapmadan ördük. Ve son sıramızda şimdi yine 30 örüyoruz ama tek fark FLO yaparak. Şimdi sonuna geldim. Bir ilmek daha ördüğümde sıra sonuna geleceğim. Bunun için yandaki sık iğneye batıp ilmek kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Şey yaparken hemen şu içten bebeğimizin bu düğümünü sabitleyelim şöyle. Tamamdır. Şu an ön kısmı ve arka kısmı. Şimdi önce beyaz gözlerini yapacağız. Çünkü örerken gözlerini de birleştirip çıkıyoruz. Kollarını da ondan sonra kollarını yapacağız. Sonra bedenle birleştirerek hepsini çıkartacağız tek parça halinde. Şimdi gözleri için şöyle yapıyoruz. Sihirli halkamızı yapacağız. Nasıl? İpimi böyle çeviriyorum. Tığımı içine batırıp arkadan ilmeği alıp bir tane zincir çekiyorum. Şimdi içine 6 tane sık iğne yapacağız. Sık iğne aynı şekilde 1 2 3 4 5 ve 6.
İpliğimi çekiyorum. Ama çok çekmeyeyim. Bir dakika, çok çektim. Burayı boş bırakalım hafif. Çünkü içine birazdan vidalı göz takacağız. Yandaki sık iğnenin üzerine batıp ilk yaptığım sık iğnenin üzerine batıyorum. İplik kaydırma yapıyorum. Birleştirdiğime değil, hemen yanındakine 3 tane sık iğne yapacağım. Birinci sık iğnemi yaptım. Bir dakika, biraz bol oldu. 1, aynı deliğe tekrar batıyorum. 2, aynı deliğe tekrar batıyorum. 3. Yandaki sık iğneye batıp ilmek kaydırma yapıyorum. Sonra 2 tane zincir çekelim ve keselim. Gözümüz bu kadar. Şimdi böyleyken vidalı gözümüzü alıyoruz. Gözü tam ortasından geçirip geçirdikten sonra şurası bizim üst fazladan yaptığımız, üstüne çıktığımızda orası gözümüzün üste geliyor. Bakın şu şekilde gözleri hazır olacak. Şimdi kollarını yapalım. Sonrasında bedene geçelim. Kollar için sihirli halkamızı yapalım aynı şekilde. İçine 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpliğimi çekiyorum. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yaptım. Şimdi hepsinin üzerinden artırma yapacağız. 6 taneydi. İkinci sıranın sonunda 12 tane sık iğne olacak. Birleştirdiğime değil, hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. Yani 2 tane sık iğne yaptım. Hemen yanından ikinci artırmamı yapıyorum. Hemen yanından üçüncü artırmamı yapıyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Ve son 6. artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 12 tane sık iğne ikinci sıranın sonunda. Şimdi böyle şöyle yine aynı şekilde işaretlemek için küçük bir parça mavi iplik, beyaz iplikten aldım. Burası benim sıramın bittiği yer. Son ilmeği yaptığım yer. İşaretleyicimi buraya taktım. Şimdi bu sırada 4 tane eksiltme yapalım. Hemen yanından birinci eksiltmemi yapıyorum. Yanından ikinci eksiltmemi yapıyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum ve son dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Daha sonra 1, 2, 3, 4 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı, bir dakika şunu içine vereyim. Fazla ipliğimizi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane şu an etrafının sayısı. Şimdi artırma eksiltme yapmadan 7. sıranın sonuna kadar artırma eksiltme yapmadan dümdüz öreceğiz. Hiçbir şey yapmıyoruz. 7. sıranın sonuna kadar örüyoruz. Ve 7. sıranın sonuna geldim. 2, 4, 6, 7. 7. sıranın sonuna geldim. Yandaki sık iğneye batıp ilmek kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Bunu çıkartalım. Şimdi içine güzelce elyaf yerleştirelim. Şimdi diğer elini de yapalım. Şimdi kolumuzun diğerini de yaptık. Gözlerimizi de yaptık. Bedenimizi de yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? İlmek alacağız. Nasıl? İpimi böyle mavi ipimi aldım. Çeviriyorum. Ve ilmeğimi oluşturdum.
bebeğimin arka kısmına geçiyorum. Herhangi bir yerinden. Buradaki bıraktığımız biraz önceki kanatlardan alacağız. Sık iğnemi yapıyorum. Dört, şu an 30 tane olacak, artırma eksiltme yapmıyoruz. Ve sıra sonuna kadar buradaki diğer bıraktığımız kanatlardan alıyoruz. Bunların çünkü bir taraf, bu taraflarını örmüştük. Şimdi şuradaki taraflarından alıyoruz, iç kısmından. Şimdi bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. Fazla almayın alırken. Etrafının sayısı 30 tane ilmek olması gerekiyor mavi ilmeğimizin. Şimdi saydım ben, etrafının sayısı tam 30 tane. Burada nereden başladığınızın bir önemi yok. Tam ortasından başladım. Sadece başladığımız yer arka kısmı olacak, ön kısmı değil. Bakın ayaklarında da çok güzel, o istediğim şöyle düz durmasına, yan dursundu. Onu çok güzel sağladık bunda. Tekrar arkasına geçiyorum. Sıradaki sık iğnemi şöyle arasından battım. Bu şekilde alınca sanki daha iyi kamufle oluyor. Sıradaki sık iğnemin battım, birleştirdim, artık devamını da öreceğim. Sıramın bittiği yer burası. Sıramın bittiği yere yine aynı şekilde küçük parça beyaz iplik takıyorum. Şimdi mavinin birinci sırasını yaptık. 30 tane. Mavinin ikinci sırasında 3 ör 1 eksilt yapacağız. 30 taneydi, 24 tane kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 1 2 3. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. 1 2 3. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. 3 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 24 tane sık iğne kalıyor ikinci sıranın sonunda. İpimi işaretleyicimi bir üst kısımdan geçirdim. Şimdi 24 tane kaldı. Üçüncü sırayı da artırma eksiltme yapmadan 24 tane olarak örelim. Ve üçüncü sıramda 24 tane, üçüncü sıramı 24 tane olarak ördüm. İşaretleyicimi üst kısımdan geçiriyorum. Dördüncü sırada 2 ör 1 eksilt yapacağız. 6 eksiltme, sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 1 2 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 18 tane sık iğne kalıyor. İşaretleyicimi üst kısımdan geçiriyorum. 5. sırayı da artırma eksiltme yapmadan 18 tane olarak örelim. 5. sırayı da artırma eksiltme yapmadan 18 tane olarak ördüm. İçine şimdi güzelce, çünkü birazdan daha fazla kapanacak, ayakları şeylerimiz daha fazla kapanmasın.
içine elyaf doldururken şuralarımızı çok esnetmeyelim. Neticede örgü olduğu için esneyebilir. Hat verdiğimiz yerlere içine güzelce dolduralım. Örneğin ayağın ön kısmı verdik mesela. O kısımlara güzelce elyaf getirebiliriz. Ama şuraları mesela değil. Buralarda çünkü eksiltme yapmıştık ve ayağımıza verdiğimiz şekli bozmayalım. Elyaf koyarken. Şimdilik çok tatlış oldu. Devam edelim. 18 tane kalmıştı etrafının sayısı. Şu anda 5. sıramızı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5. 6. sıraya geçiyoruz. Bu sırada bir ör, bir eksilt yapacağız. 12 tane kalacak etrafının sayısı. Birinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. Bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafın sayısı 12 tane sık iğne kalıyor. Şimdi bu sırada kolları birleştireceğiz. 7. sırada ne yapıyoruz? Bebeğimiz bu şekilde ön kısmımız katladık. Katladıktan sonra bakın, katladıktan sonra 3 hamlede birleştireceğiz. Nasıl? Alacağımız ilmek 1, 2, 3. Tam şu ortayı düşünelim. 1, 2, 3 ve tam ortadaki ilmeği etrafındaki 2 ilmekle birleştireceğiz. Birleştirirken saymayı böyle yapın. Çünkü şurada belki yandan başlamış da olabiliriz. Aynı yerden, aynı noktadan başlamış olmayabiliriz. O yüzden en iyi yapacağınız sağlama yöntemi bu. Şimdi ben bir tane ördüm. Bir şöyle bakıyorum. Bebeğimi katladığımda tam ortaya gelen ilmeğin 2 tane yanından öreceğim. Şöyle tekrar bir bakayım. Yana doğru kaymasını istemiyorum. 1, 2, 3 de yapabilirim. Şu 3'ü de alabilirim. Şu 3'ü alırsam biraz daha arkaya doğru kol olur. O yüzden 1, 2, 3 şu 3'ü alacağım. O yüzden bir tane daha örüyorum. Ve diğer sıradaki 3 tane ilmekle kolumu birleştireceğim. Birleştirirken şurada şimdi bir yerde aslında bir hat vermeye çalıştık ama şeyimiz çok küçük olduğu için çok da olamadı. Gerçi fark etmez nereden aldığımız. Şöyle kolu birleştirirken bir buradan pardon, nerede yapalım, şöyleyken şu an yerine karar veremedim. Hep güzel duran şeyi dış tarafına getiririm de. Bir tane buradan alıyorum, bir karşı taraftan alıyorum. Bir tane de bebekten. Ve üçüne bir sık iğne yapıyorum. Sırada ikinci hamlem, bir buradan alıyorum. Bakın bir de karşı taraf gelen ilmek. Arada bir tane boşluk bıraktım. Bir karşı tarafta gelen ilmeği battım. Bir tane de bebeğime batıyorum. İkinciyi aldım. Şu fazla ipini, bitiş ipini içine vereyim. Sırada bir tane buradan, bir tane de karşısındaki şu ilmekten alıyorum. Arada yine şurada bir tane bıraktım. Amacımız hani dikiş diker gibi şuranın şu kısmını şöyle içine bir tane buradan, bir tane de karşı taraftan aldım. Bir tane de bebekten alıyorum. Üçünü birlikte çekiyorum. Daha sonra 1, 2, 3 tane örüyorum ön kısmı için. Diğer kolu birleştiriyorum. Bir buradan, bir bebeğimin karşı tarafından aldım. Bir tane de gövdeden batıyorum. Bir buradan, bir karşı taraftan aldım.
3 hamle gibi düşünün. Kenarlarında sarkıt olmasın. O yüzden kenarların özellikle uç kısmından alıyorum. Ortada çok önemli değil. Şimdi bir taneyi battım kenarından. İkincisini tam ortadan batıyorum. Üçüncüsünde yine böyle şey. Mesela üçüncü şuradan batmıyorum. Çünkü şurasında böyle bir tane ilmek çıkıntı kalır. O yüzden mesela bir buradan bir de karşı taraftan battım. Yaparken bir de bebeğimin gövdesinden batıyorum. Tekrar son ilmeğimiz. Buralarda böyle tek ilmek alıyorum. Çünkü şey, şu fazla tarafı bir tane daha ilmek var mesela arkada içinde kalsın. Sonra bir de karşı taraftan bakın çektik. Amacımız şuralarda çıkıntı olmasında, gayet de güzel bir şekilde oldu. Şimdi bir iki tane yaptığımda sıra sonuna geliyorum. İşaretleyicimi üst kısımdan geçirdim. Etrafının sayısı 12 tane sık iğne. Artık gövdemiz tamam. Bu kısımda isterseniz biraz daha gövde için ne kadar elyaf koyacaksak koyabiliriz. Yedinci sırada kolları birleştirdik. 8. sıraya geçiyoruz. Bu sırada bir ör bir artır yapacağız. Şu an etrafın sayısı 12 idi. Sıra sonunda 18 tane olacak. Hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Burada nerede olduğunuz önemli değil. Dediğim gibi arkada bir şurada bir şurada da olmuş olabilirsiniz. Sıranızın bittiği yer önemli değil. Önemli olan bu sırada ne kadar artırma yaptığımız. Bu sıraya mahsus yine aynı şu içteki yaptığımız gibi FLO yapacağız. Dıştan taraftaki kanatlarını alacağız. Bunu neden yapıyoruz? Kafanın daha iyi kenarlara doğru açılması için. Sadece bu sıraya mahsus ilmeklerin bizden taraflarını alacağız. Hemen burada bir tane artırma yapıyorum. Sonra yanındakine bir tane örüyorum. Bakın sadece bu taraftaki kanatlarını alıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum. Ve bir tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. İşaretleyicimi hemen bir üst kısımdan geçiriyorum. Bu sıraya mahsus FLO yaptık. Bakın kafamız kenarlara doğru daha iyi açıldı. Şimdi 8. sıramızı yaptık. Bir ör bir artır yaptık. 18 tane. 9. sırada 2 ör bir artır yapacağız. 6 artırma yapacağız. Toplam 18 taneydi. 24 tane olacak. Şimdi bir iki tane ördüm. Sonra birinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum. Sıra sonuna geldim. İşaretleyicimi bir üst kısımdan geçiriyorum. Etrafının sayısı 2 ör bir artır yaptık. 24 tane sık iğne oldu. 10. sıraya geçtik. Bu sırada 3 ör bir artır yapacağız. 24 taneydi. 6 artırma 30 tane olacak. 3 tane örüyorum. Hemen birinci artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum.
Üçüncü artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. 1 2 3 tane örüyorum. Altıncı artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. İşaretleyicimi üst kısımdan geçiriyorum. 3 ör 1 artır yaptık. 10. sırada etrafının sayısı şu anda 30 tane sık iğne. 11. sıraya geçiyoruz. Yine aynı 6 artırma yapacağız. Bu sırada 4 ör 1 artır yapacağız. Sıra sonunda 36 tane sık iğnemiz olacak. 1 2 3 4 tane örüyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1 2 3 4. İkinci artırmamı yapıyorum. 4 tane örüyorum. 3 4. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bu şekilde 4 ön 1 artır olarak sıra sonuna kadar yapalım. Kafa için istediğim genişliğe geldim. Artık 100 bölümünü yapacağız. Burada artırma eksiltme yapmadan öreceğiz. O zaman 100 bölümümüz oluşuyor. Şu an etrafının sayısı 36 tane sık iğne 11. sıranın sonunda. 12. sıradan 18. sıranın sonuna kadar 36 tane olarak artırma eksiltme yapmadan artık dönerek dümdüz örelim. Ve sıra sonuna geldim. Şimdi 18. sıramın sonundayım. Şuradan beri sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 hizasına geldim. Yeterli. Hizasında olmam yeterli. Bir ön bir arka hiç önemli değil. İşaretleyicimi buradan geçirdim. Şimdi artık kafayı kapatmaya başlayacağız. 19. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 4 ör 1 eksilt yapacağız. Sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz kalacak. Hemen yanından birinci eksiltmemizi yapıyoruz. 4 tane örüyorum. 1 2 3 4. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1 2 3 4. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 2 3 4. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. 3 4. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 4 tane örüyorum. Ve 6. eksiltmemi yapıyorum. 4 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 30 tane sık iğne kaldı. 6 eksiltme yaptık. İşaretleyicimi son yaptığım ilmeğin oradan geçiriyorum. 20. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 6 eksiltme yapacağız. 3 ör 1 eksilt yapacağız. 24 tane kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 3 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bu şekilde 3 ör 1 eksilti olarak sıra sonuna kadar yapalım. Toplam 6 eksiltme. Ve şimdi ben sıramın sonuna geldim. Şu anda 20. sıranın sonuna geldik. 3 ör 1 eksilt yaptık. Şimdi gözlerimin yerlerini belirledim. Nereye takıyoruz? Şuradan beri saydığımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. 15 ile 16.'nın arasına takıyoruz. Gözü bebeğin orta kısmını şöyle düşündüm. Burası ortadaki ilmek ve onun yanlarına hizaladım gözlerine. İkisinin arasında kaç tane ilmek var? Battıktan sonra 1, 2, 3 tane ilmek var. 1, 2, 3 tane boşluk var. Sonrakilerinde ilmek şeyler takılı, gözler takılı. Bu şekilde öne doğru getirdim. Gözlerimin şu üst yaptığım büyük boşlukları üst tarafa getiriyorum. Ve bu şekilde kapaklarını kapatacağım arkasını.
Bunu en son diktikten sonra bir de dikeceğiz. Şimdi şu ipliklerini de şöyle yapacağız. Şimdi buradan birini geçiriyorum. Hemen yanındaki ilmekten de zaten buraya örgümüz kapatacak. Diğerini geçiriyorum. Şöyle çektiğimizde bakayım. Gayet iyi. Sonra bu ikisini birbirine bağlıyorum. Başlangıç ve bitiş ilmekleri bunlar. İplikleri. Bunun da aynı şekilde başlangıç ve bitiş iplikleri. Bunu geçirdim. Ve şunu da çıkartalım buradan. Bu ikisini birbirine bağlayalım. Şimdi devam edelim. 21. sıraya geçiyoruz. Bu sırada 2 ör 1 eksilti yapacağız. 18 tane sık iğne kalacak. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 18 tane sık iğne kalıyor. Şimdi içini güzelce elyaf dolduralım. Ve 22. sıraya geçiyoruz. Bu sırada bir ör bir eksilt bir ör bir eksilt yapacağız. 12 tane kalacak. Birinci bir tane örüyorum. Bir eksiltme yaptım. Bir tane ördüm. İkinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı eksiltmemi yapıyorum. Bir tane örüyorum. Sıra sonuna geldim. 12 tane sık iğne kaldı. 23. sırada hepsinden eksiltme yapıyoruz. Birinci eksiltmemi yaptım. Hemen yanından ikinci eksiltmemi yaptım. Üçüncü eksiltmemi yaptım. Dördüncü eksiltmemi yaptım. Beşinci eksiltmemi yaptım. Altıncı eksiltmeyi şöyle 3 ilmeği birlikte alıyoruz. Sonra bir tane de ikisini birlikte alayım. 1, 2. Zaten burası şapkanın içinde kalacak. 2 tane zincir çekelim. Sonra bunu şu ipliğimizi çıkartalım. Kafamın şu orta kısmından batırıyorum. Buradan çekiyorum. Daha sonra bunu buraya sabitleyelim.
Ve gözlerimiz de hazır. Şimdi bence yüzünü şekillendirelim. En son şapka kalsın. Şimdi burnunu yapalım. Öncelikle sihirli halkamızı yapalım. İçine 6 tane sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5, 6. İpliğimizi çekelim. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. İkinci sırada hepsinden artırma yapalım. Başladığıma değil, hemen yanındaki sık iğneye batıyorum. Birinci artırmamı yaptım. Hemen yanından ikinci artırmamı yapıyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Dördüncüyü yaptım. 5 ve 6. artırmamı yaptım. Şu an etrafının sayısı 12 tane sık iğne. Üçüncü sırayı da artırma eksiltme yapmadan 12 tane olarak örelim. Şu an 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Ve son sıraya geçiyoruz. Bu sırada 2 ör 1 eksilt, 2 ör 1 eksilt yapacağız. Toplamda 3 tane eksiltme yapacağız. Birinci eksiltmemi yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci eksiltmemi yapıyorum. İki tane örüyorum. Üçüncü eksiltmemi yapıyorum. Ve 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Yandaki sık iğneye batıp ilmek kaydırma yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum ve bunu birazcık uzun keselim. Bununla da burnumuzu dik. Şimdi bunu böyle çekelim. Bu şekilde içine çok değil, azıcık bir elyaf koyacağım. Şu başlangıç ipini de içine vereyim. Şu şekilde şöyle tam ortasına, iki gözünün arasına, aşağı falan dikmeyin. Çünkü gözüne bayağı bitişik burnu var karakterin normalde de. O yüzden gözünün tam böyle bitişini dikmemiz lazım. Bunu dikişsiz yapmamın çaresi yoktu. Olsaydı bunu da dikişsiz yapardım. Ama buraya kadar böyle dikişsiz bir şekilde geldik. Ne kadar takıldı her tarafına. Hmm. Tekrar buradan batalım. Şu tepeden çıkalım. Buraya bağlayayım. Zaten burası şapkanın içinde kalacak. İki elimize bağlayalım.
Şimdi gözlerimizi dikelim. Beyaz ipliğimi aldım. Şöyle tepeden bir yerden batıp şu ucunu bırakıyorum. Şurada şöyle bir şey var. Şöyle bir gedikimdeyim. Oradan şöyle bunu yok etmeye çalışacağım. Burada da var aynısı. Dikişle. Bakın şu an o gitti. Burada da var aynısı. Şuradan şöyle bir dikiş atarsak. Bu uçları birbirine bağlıyorum. Daha sonra burayı da içine verelim. Şimdi ipliğimizi alalım. Kocaman bir gülümsemesi var. Bunun için herhangi bir yer hiç fark etmez. Burası bağlama yerimiz. Ama şurada böyle ağzın hemen bir dikiş yanından başlayacağım. Şu ip dursun. Şöyle. Şu ar kısımdan aslında bunu şu an en iyi tutturacağımız şey ben böyle yaptıktan sonra şu an şeyle yapıyorum, dikiş ipliğiyle de minicik dikiyorum bunu, o zaman çok güzel ağız kamufle oluyor. Şöyle yapabilir miyiz bakayım, bir dakika. Hı. Yüz en önemli ve en çok özenmemiz gereken yer. Şurasına nesi kalıyor? Hmm. Bir dakika. Şu ipi sıkılamak amacım aslında. Heh. Onun dışında her şeyi sıkıladım.
Şurada bir bölüm olmasını sevmiyorum. O yüzden onu yapmaya çalıştım. Şu an güzel bence. Şimdi kulağının bir tanesini yaptım. Diğerini birlikte yapalım. Sihirli halkamı yapıyorum. İçine 3 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3. İpliğimi çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Hemen yanındakinde batıp birinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Sonra bir tane örüyorum. Ve üçüncü artırmamı yapıyorum. Sıra sonuna geliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Birazcık uzun kopartalım. Dikmek için. Kulaklarının şu ters yüzünü örgünün dışına vereceğim. Şurası iç yüzüne daha uygun. Kulaklarını dikerken çok uzak gitmesin, yüzüne yakın bir kulağı var. Gözün hizasından başlayacağım dikmeye. Dikerken hafif şöyle ovalleştirerek dikelim. Kendi kulağı da bu şekilde çünkü. Burada şöyle bir tane sabitlediğimizde hemen şuraya geçelim. Ve burada da bir tane sabitleyelim. Sonra şöyle bir yüzüne bakalım. Yüzümüzün formu şekli bozulmasın. Gayet uygun. Sonra buradan batırıp şimdi kulağımızı sabitleyelim. Bakın böyle gayet güzel. Kolumu kulağa yatırdım. Şu ipini şöyle içinden vereyim. Ve buraya bağlayalım bunu. Buraya sabitliyorum. Hemen şuradan batıp diğer kulağın oradan çıkacağım. Uzaklığını şunun gibi ayarlayabiliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Biraz erken olmuş. Biraz daha şöyle yaparsak şuralar daha uygun. Bunu da aynı şekilde buradan batıralım. Sonra buradayken bitiş yeri şu ağzın hizası, oraya geliyorum. Uç kısmından aldım. Ve arka taraftan dikiyorum burayı. İşte dikiş uğraştırıyor.
Bebeğin gövdesini yapmaya bu kadar uğraşmadık. Böyle bir de iplik yok etmek falan çok fazla gerekiyor dikiş yaparken, ama dikişsiz yaptığınızda hiç böyle dertleriniz olmuyor. Tamamdır. Zaten ipimiz de bitti. Bunu da buraya sabitleyelim. Daha sonra fazla ipini de şöyle içine veriyorum. Ve kulaklarımız da hazır. Şimdi şapkasını yapalım. Bu arada bundan neden şeyleri farklı? Bunda ince beyaz iplik kullanmışım. İpin türü farklıymış. Şu ben de sonradan fark ettim. O yüzden bunda beyaz ipliğini de şu ipin de aynı türden kullandım. İplerin kalınlıklarının farkından dolayı bakın. Şu ince olan, şu diğeri. Bu yüzden küçük düştü, yoksa tarif aynı. Şimdi şapkamıza geçelim. Şapkamız için sihirli halkamızı yapalım. İpimi böyle çeviriyorum. Yine tığımı içine batırıp ilmeği alıp bir tane zincir çekiyorum. İçine 6 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6. İpimi çekiyorum. Başladığım sık iğnenin üzerine batıp iplik kaydırma yapıyorum. Birinci sıramın sonu 6 tane sık iğne. İkinci sırada hepsinden artırma yapalım. Birleştirme değil, yanındaki yere batıyorum. Birinci artırmamı yaptım. Hemen yanından ikinci artırmamı yapıyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum ve altıncı artırmamı yapıyorum. Sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 12 tane sık iğne. Buraya yine işaretleyicimizi takalım. Üçüncü ve dördüncü sırayı artırma eksiltme yapmadan 2 sıra boyunca 12 tane olarak örelim. Şimdi 2 sıra boyunca 12 tane olarak örelim. 2 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan 12. sıra 12 olarak ördüm. İşaretleyicimi sıra sonuma takıyorum. Etrafının sayısı 12 tane sık iğne. 4. sıramız bitti. 5. sıraya geçiyoruz. 5. sırada bir ör bir artır yapacağız. 18 tane olacak. Şimdi bir tane örüyorum. Birinci artırmamı yapıyorum. 6 artırma yapacağız. Bir örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. Bir tane örüyorum. Altıncı artırmamı yaptığımda sıra sonuna geliyorum. Etrafının sayısı 18 tane sık iğne. İşaretleyicimi bir üst kısmından geçiriyorum. 6. sıra 7 ve 8, 3 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan 18 tane olarak örelim. 8. sıramın sonuna geldim. Bakın 2, 4, 6, 7, 8. Son 3 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan 18 tane olarak ördük. 9. sıraya geliyoruz. Bu sırada 2 ör 1 artır yapacağız. 18 taneydi. 6 artırma 24 tane olacak. Birinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum.
2 tane örüyorum. 5. artırmamı yapıyorum. 2 tane örüyorum. 6. artırmamı yapıyorum ve son 2 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. 2 ör 1 artır yaptık. 9. sırada etrafının sayısı 24 tane sık iğne oldu. 10. sırayı da 10. 11 12 3 sıra boyunca artırma eksiltme yapmadan 24 tane olarak örelim. Ve şu an 13. sıraya geçtim. 11 10 11 12. sırayı şey olarak ördüm, 24 tane olarak ördüm. 13. sıraya geçtim. 2 4 6 8 10 11 12 13'e geçtik. 13. sırada 3 ör 1 artır yapacağız. Sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak. Birinci artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. 5. artırmamı yapıyorum. 3 tane örüyorum. 6. artırmamı yapıyorum. 3 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. İşaretleyicimi son yaptığım yere takıyorum. 3 ör 1 artır yaptık. 13. sıranın sonunda etrafın sayısı 30 tane oldu. 14. sırayı 30 tane olarak örelim. Şimdi 14. sırayı 30 tane olarak ördük. 15. sıraya geçtim. Bu sırada 4 ör 1 artır yapacağız. 6 artırma 30'da 36 tane olacak. Birinci artırmamı yapıyorum. 4 tane örüyorum. İkinci artırmamı yapıyorum. 4 tane örüyorum. 1 2 3 4. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 4 tane örüyorum. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 tane örüyorum. Beşinci artırmamı yapıyorum. 4 tane örüyorum. Altıncı artırmamı yapıyorum. 4 tane örüyorum. Sıra sonuna geliyorum. 4 ör 1 artır yaptık. Sıra sonunda 36 tane sık iğnemiz oldu. 15. sıranın sonundayız. 16. sırayı da 36 tane olarak örelim. 17. sırada 5 ör 1 artır yapacağız. 42 tane olacak. Birinci artırmamı yapıyorum. 5 tane örüyorum. 1 2 3 4 5. İkinci artırmamı yapıyorum. 5 tane örüyorum. 1 2 3 4 5. Üçüncü artırmamı yapıyorum. 5 tane örüyorum. 3 4 5. Dördüncü artırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 5. Beşinci artırmamı yapıyorum. 1 2 3 4 5. Altıncı artırmamı yapıyorum. 5 tane ördüğümde sıra sonuna geliyorum. Şimdi 5 ör 1 artır yaptık. 42 tane oldu şu anda. Ve 18. sırayı da 42 tane olarak örelim. Şimdi buna bence yeterli gibi. Şöyle bu ip ince olduğu için ben bunun üzerine 19. sırada 6 ör 1 artır 48 yaptım. Sonra 2 sıra daha da 48 olarak ördüm. 22'de bitirmiştim. Ama bu ip birazcık daha kalın olduğu için bunda bence
gerek yok diye düşünüyorum. Bence bunun üzerine bir sıra daha şey yapalım. Şimdi bir artırma daha yaparsak çok geniş olacak bu defa. Ama şu an bir tane daha öreceğim. 42 tane olarak bir sıra daha öreceğim üzerine. 18'de 19. sırayı 42 tane olarak bir sıra daha öreceğim. Ve bu kadar yeterli diye düşünüyorum. İsterseniz üzerine bir sıra daha örebilirsiniz ama bence şu an oldu. Şurası çok sivri değil. O yüzden şu formunu bence çok beğendim ben. Bunun dolgunluğu da güzel oldu. Bu ipin dolgunluğu. Çok şöyle dikmiyoruz. Kendisinin de şapkası şu şekilde hemen hemen gözlerine birleşik hatta. Ve buradan keselim. Yandaki sık iğneyi batıp geçiyorum. Bir, iki tane zincir çekelim. Azıcık uzun kesiyoruz. Ve dikiş yerimizi arkaya getirelim. Şurası içinde kalsın. Düğümün başladığı yer. Çok sıkmayalım dikerken. Dikiş nereden attığımız belli olmasın. Kafasından böyle şapkamızı tutturalım. İsterseniz şu tam şöyle durması için, çünkü şuradan şöyle küçücük bir dikiş dikebiliriz. Mesela şuradan şöyle küçük tutturabilirsiniz. Çünkü kendisinin şapkası hep böyle duruyor. Hiçbir zaman kalkmıyor. Şurası bastırdı mesela, bunu yapmayalım. Ve bu kadar. Şimdi şöyle bir tane düğüm atalım. Demek istediğim şuydu. Şöyle, çünkü bu yani bir dokununca falan şöyle kalkar ama şunun şu şekilde durması gerekiyor. Şöyle hafif karışıklık olsun. Gibi, mesela şu an onu yakaladık. Ve hazır.
Ve tarifimizin sonuna geldik. Umarım sevdiğiniz bir tarif olmuştur. Umarım inşallah bol bol satış yapacağınız, sevdiklerinizi yapacağınız bir tarif olmuştur. Instagram hesabım Son Oyun Dünyası. Bana oradan ördüklerinizi gönderebilirsiniz. Örmemi istediğiniz her şeyi yorumlara yazabilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.